Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle Alize Şal simliyle karşınızdayım. Şöyle pembe simli bir şeker bir ipim var. İpimin renk numarası vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 191 numara ipimin renk numarası hanımlar. Ben 4 numarada kullanıyorum, 1,60 milim. Bugün yine model anlatımı yapmayacağım. Size modeli anlattım. Bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım inşallah. Siz eğer ilk kez bu videomu izliyorsanız, model kurulumu videosunu izlememişseniz hanımlar, linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi burada kol altı kesimini yapacağız. 1 2 3 zincir ve dönüyorum. Bakın şöyle zincir sırasına zincirimizi ördükten sonra kol altı kesimi yapıyoruz. Şimdi burada sol kol altı kesimi, sol öndür kol altı kesimini solun yapıyoruz. Sağ yaptığınız zaman zaten bunu örerseniz buraya gelince burası modelimizin ön yüzü. Burada trabzanlarınızı yapıp ipinizi koparırsınız. Arka yüzünde devam edersiniz. Yeleğimizin arkası içinde hem burada hem burada trabzan yaparsınız. Dediğim gibi yine burada ipinizi kesip burada trabzanlarınızı yapıp devam edersiniz. Burada da aynı şekilde yapıp ipinizi koparırsınız. Arkadan devam edersiniz. İpimi doluyorum. Şöyle trabzanımın beline giriyorum. Modelimiz şöyle bele battığı olduğu için şöyle burada modelin bozulmasın beline şöyle batıyorum. Dediğim gibi eğer video izlememişsiniz, bu videomun açıklama kısmına linkini bırakacağım. Model kurulumunu, detay anlatımını oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. 5 tane trabzanımı ayırdım. İpimi doladım. Zincirin altından giriyorum. 1 2 3 tane trabzan. İpimi doluyorum. Şöyle 2 tane trabzan yapıp üçüncüyü şöyle sık iğneme batmak istiyorum. Zincirin içine girdim. 1 2 trabzan. Bu şekilde buraya kol altı yapacağım. Benim küçük bir parça olduğu için bu kadar hanımlar. Siz daha fazla yapabilirsiniz. Benim model anlatımı yaptığım parçamda anlatıyorum size. Pratik bir şekilde. Bu şekilde kesimi yaparsınız. Şuraya kadar eğer istiyorsanız devam edeceksiniz. Ben şimdi normal modelimi örmeye devam ediyorum. Zaten buradan sonrasını geldiğimizde burada dönüşümüzü alacağız. Bu trabzanlarımızın tepesinden. Burası da şöyle kol altı oyuntumuz olmuş olacak. Ben şimdi modelimi örmeye devam ediyorum. Yakaya gelince beraber kesime başlayacağız hanımlar. Üçlü fıstık yapıyoruz. 2 zincir arada aynı yere batıyorum. 1 2 3. Hiç zincir çekmeden trabzanın beline giriyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Örmeye devam ediyorum. Yakaya kadar örmeye devam edelim. Evet hanımlar, şimdi yaka kesimine geldim. İpimi doluyorum. Sık iğnemin içine batıyorum. 1 2 3. Hepsini bir kesiyorum. Arada bir zincir, aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3. Hepsini bir kapattım. Burada 1 2 3 tane fıstığımız var. Kesime başladığımız için iki tane fıstık ördüm. Bir fıstığımızı kesmiş olduk. Şöyle kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Baştaki değil hanımlar. Zaten zincirimiz şu baştaki trabzan. Yanındaki trabzanın beline.
Burada şimdi yapmamız gereken şöyle bir şey hanımlar, zincir çekip buraya atmak. Onu yapmıyorum. İpimi doluyorum. Bu iki fıstığımı atlıyorum. Diğer trabzanın beline. Bakın. Bu şekilde. Yaka kesimi yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir ortadaki fıstığın tepesine sık iğne olarak sabitliyorum. Bir, iki, üç zincir. Trabzanın beline giriyorum. Trabzan olarak şöyle örüyorum. Bir, iki, üç zincir. Ortadaki fıstığın tepesine batıyorum. Sık iğne. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum. Trabzanın beline giriyorum. Trabzanlarımı örüyorum. Bir, iki, üç zincir. Ortadaki fıstığın tepesine batıyoruz. Sık iğne. Bir, iki, üç zincir ipimi doluyorum. Buradaki trabzanın beline giriyorum. Bir. Bunları sayıyorum. 2, 3, 4 ve de 5. Burası çünkü bizim kol altı oyuntumuz. Buradan dönüşümüzü sağlayacağız hanımlar. Burası bizim kol altı. 1, 2, 3 zincir ve buradan dönüyoruz. Baştaki trabzan değil, zaten zincirimiz trabzan. Yandaki trabzanın beline giriyorum. Burada herhangi bir işlemimiz kalmadı hanımlar. Kol altı oyuntumuzu bu şekilde yapmış olduk. 1, 2, 3. Arada 2 zincir aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Arada 2 zincir aynı yere batıyorum. 1, 2, 3. Hepsini bir topladım. İpimi doluyorum. Ara trabzanın beline giriyorum. Ve bu şekilde örmeye devam ediyorum. Yakaya kadar örmeye devam edelim. Buraya gelince beraber kesmeye devam edeceğiz. Evet hanımlar, şimdi yaka kesimine geldik. İpimi doluyorum. Trabzan sırasındayız. Trabzanın beline girdim. Ördüm, kapatmıyorum. Bir sonraki trabzanın beline girdim. Ördüm, kapatmıyorum. Bir sonrakine şöyle 3 tane trabzan, bir kapattım. İpimi doluyorum. 2 tane trabzanım kaldı. Şöyle 1, 2, bir kapattım. 5 trabzanı 2 trabzana indirmiş olduk. Trabzanımızı kesmiş olduk. Ve kenardaki trabzanın beline giriyorum. Örmeye devam ediyorum. Burada kesim değil, bu normal bir örme yaka trabzanlarından kesim yapmıyoruz hanımlar. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. İpimi doluyorum. Buradaki trabzanın beline giriyorum. Bakın ikisini bir kestim ya. Şöyle ikisinin beline bir giriyorum. Kapatmıyorum, pardon. Üçünü bir kesmiştim. Üçünün beline şöyle bir giriyorum. Onu da şöyle ikisini bir kapattım. Bir trabzana indirmiş oldum. 1, 2, 3 zincir. Ortadaki trabzanın tepesine batıyorum. Şöyle sık iğne. 3 zincir. Ve trabzanlarımı örmeye devam ediyorum hanımlar. Kol altında herhangi bir işlemimiz yok. Gelip burada dönüşümüzü sağlayacağız. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar.
Evet hanımlar, yine yakaya geldim. İpimi doluyorum. Trabzanlarımı ördüm. Sık iğnemin tepesine batıyorum. 1, 2, 3. Hepsini bir kapattım. Arada bir zincir, ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1. Hatta şunu 2 yapalım. 2 zincir. 1, 2, 3. Hepsini bir kapattım. İpimi doluyorum. 3 tane değil. Bakın burada da yaptık. 2 fıstık. İpimi doluyorum. Burada bir tane trabzanımız var. Atlıyoruz. Diğer trabzanların 1, 2, 3, 4, 5. trabzanın beline, kenar trabzanlarımızın beline giriyoruz. Trabzanlarımızı örüyoruz. Bir, iki, üç zincir ve dönüyorum. Trabzanın beline girdim. Trabzan. Burada bakın ipimi doluyorum. Buradaki 2 fıstığı atlıyorum. Trabzanın beline giriyorum. Şu ortadaki trabzanın beline. Burada yaptığımız işlemin aynısını. Burada şimdi trabzanlarımı kesmiyorum. Normal bir şekilde trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Zaten fıstıklarımızı atladığımız için kesim yapmış olduk hanımlar. Şimdi tekrar buradan dönüp yakaya gelelim. Beraber kesime devam edeceğiz. Evet hanımlar, yakaya geldik. Şimdi şu ara trabzanlarımızın kesimine geçiyoruz. Fıstığımızı yaptık. Ara trabzanın beline girdim. 1 kapatmıyorum. 2 şöyle, üçünü bir kesiyorum. İpimi doladım. Bir sonrakine 1 kapatmıyorum. 2 beraber kapattım. İpimi doluyorum ve kenar trabzanlarımızı örüyoruz. Bir sonraki sırada zaten artık kesimimiz bitmiş olacak hanımlar. 2 modelim kaldı. Artık kesim yapmayacağım. Döndüğümde şu trabzanlarımızı bitirmiş olacağız. Artık kesim olmayacak. Düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Beline giriyorum. Trabzan. Şöyle zincirimizle beraber 5 tane trabzanımız var hanımlar. Zaten ikili üçlü kestiğimiz trabzanlar belli. Bakın şu 2 trabzan şöyle beline giriyorum. Bir kapatmıyorum. 3 tane beraber kestik, beline beraber giriyorum. İkisini bir kapattım. 1 2 3 zincir. Artık kesim yapmıyorum hanımlar. Düz bir şekilde 1-2 sıra modelimi öreceğim. Daha yakamız bir ortaya çıksın, kendini göstersin. Onun için ben düz bir şekilde artık örmeye devam edeceğim. Burada 5 tane trabzanımız var. Onu örüp aynı şekilde burada olduğu gibi devam edeceğiz. Ben şimdi biraz kamera arkasında örüp geliyorum. Evet hanımlar, şöyle gördüğünüz gibi şu 2 modeli kesim olmadan yaptım. Yakam tam ortaya çıktı. Şahane bir yaka. Gerçekten çok da güzel oldu. Bakın şöyle modelimizin ön yüzü. Bu da arka yüzü, iki tarafını da rahatlıkça kullanabileceğiniz bir model gerçekten. Şöyle göstereyim size. Evet hanımlar, umarım anlatabilmişimdir. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.